Merhaba, ben Orkun. Konumuz snowboard ve kayak yapmak pahalı mı? Evet, kayak, snowboard kesinlikle baştan söylemem lazım. Ucuz şeyler değil. Ama burada karşımıza çıkacak maliyetler neler? Bu işi pahalı yapan ki ucuz bir şey olmadığından hepimiz eminiz. Pahalı bir şey. Ama pahalı yapan ne? Bir de pahalılık kelimesi göreceli. Neye göre pahalı? Hangi spora göre pahalı? Ondan bir iki kıyaslamayla şöyle üzerinden geçmek istiyorum. Ve karşınıza çıkacak, eğer kayak ve snowboard yapmayı düşünüyorsanız karşınıza ne gibi maliyetler çıkacak? Ondan bahsetmek istiyorum sürpriz yaşamamanız adına ve bunların yaklaşık nerelerde olacağından da şöyle bir üzerinden geçmek istiyorum bu videoda. Evet, kayak ve snowboard yapmayı aslında pahalı kılan ürünlerin kendisinden çok bu ürünü şehirlerde yapamıyor olmanız. Kayak veya snowboard yapmak için dünyanın neresinde olursanız olun, eğer bir kayak merkezinde veya kayak merkezinin çok yakınında yaşamıyorsanız bir kayak merkezine gitmeniz gerekiyor. Tabii Türkiye'de şanslı şehirlerimiz var. Neresi? İşte Bursa, hemen Uludağ şehrin göbeğinde. Bolu şehrinde yaşıyorsanız Kartalkaya, yine bir mesafeden bahsediyoruz ama bir İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e göre kıyaslıyorum. Veya Kayseri'de yaşıyorsanız işte yanınızda Erciyes var. Erzurum'da yaşıyorsanız Palandöken var. Ama hele ki bu şehirlerden birinde yaşamıyorsanız, o yüzden genelleyelim konuyu. Bir kere sizin kalkıp şehirler arası bir yolculuk yaparak bu kayak merkezlerinden birine gitmeniz gerekiyor. Daha sonra buraya eğer günübirlik gitmediyseniz burada bir otelde konaklamanız gerekiyor. Bunu bazen kendiniz tek başınıza yapıyorsunuz, bazen eşinizle, bazen çocuğunuzla yapıyorsunuz. Bu tabii maliyetleri çok daha farklı bir yere getiriyor. Bir otelde kalmanın, orada yemenin, içmenin, ondan sonra piste çıkmanız gerektiği zaman ski pass dediğimiz günlük bir bilet satın almanız gerekiyor. Bunun da tekrar maliyeti var. Türkiye'deki genelde kayak merkezlerinde, Avrupa ve Amerika'da böyle değil. Genelde ski pass dediğimiz o günlük kayış ücreti, pistleri kullanma ücreti genelde otellerin fiyatlarına dahil. Bu bir avantaj. Çünkü Avrupa'da hakikaten, Amerika'da da öyle, çok ciddi ski pass fiyatlarıyla karşılaşıyorsunuz. Bu Almanya'da genelde 45 euro 50 euro civarında, genelde diyorum yani Almanya ve Avusturya'da. İsviçre'de 65-70 euroları gördüm. Dudak uçuklatacak şey. Bir günden bahsediyorum. Bir günlük ski pass maliyetinden bahsediyorum. Otel parası dediğimiz zaman o yine kalacağınız otele göre değişiyor ama kişi başı 50 eurodan ucu sınırsız kalacağınız 5 yıldızlı, 7 yıldızlı artık nerede kalacaksınız ama 50 eurolar 60 eurolardan başlıyor minimum. Ondan sonra oraya ulaşmanız gerekiyor. Ulaşım paranız, Avrupa'ya gidiyorsanız bir uçak biletine, ondan sonra havaalanından oraya transfere ihtiyacınız var. Çünkü hiçbir havaalanının hemen yanında bir kayak merkezi yok. Türkiye'deyseniz bir otobüsle veya kendi aracınızla, dediğim gibi o kayak merkezi şehirlerden birinde yaşamıyorsanız kalkıp mesela İstanbul'dan aracınıza binip buradan Uludağ veya Kartalkaya gitmeniz lazım. Ya da bunu bir otobüsle, bir ulaşım aracıyla yapmanız lazım. Yani bütün bunları her seferinde, her gittiğinizde yaptığınızı düşünürseniz malzemeye verdiğiniz ücret aslında burada kıyasla çok daha makul ve mantıklı kalıyor. Çünkü kendinize diyelim ki bir kayak takımı aldınız. Kayak takımını ortalama bir insanın kullanması minimum 5 yıl. Yani bir kayak takımını satın aldı. Bugün bir kayak takımı 1000-1200 liralardan başlıyor. Kayak ayakkabısı, bağlaması ve batonu komple bir kayak takımı. Ve bunu 9 taksitle ödeyebiliyorsunuz. Yani neredeyse bir günlük kayak kirasına yakın geliyor fiyatı. Ve bunu da minimum 5 yıl, bazen 10 yıl, 15 yıl kullananlar tanıyorum ben. Çünkü kolay kolay esneyen bir şey değil. Yani yıpranan bir ürün de değil. Sadece teknolojisi değişiyor. Ama siz rahatsanız kullanıyorsunuz. Ama öbür taraftan kalkıp bir kayak merkezine gittiğiniz zaman, hele ki sömestr ve bayram gibi peak ettiği zaman, yani dağların en dolu olduğu zamanlarda, borsa gibi düşünün bunu, en dolu olduğu zamanlarda ister Avrupa olsun ister burası gittiğiniz zaman fiyatlar hakikaten yükseliyor. Bir kayak takımını 1200 liraya satın alırken, kayağın kendisinden bahsediyorum yani kıyafetiniz değil, gidiyorsunuz bazen bir günde 1000 liraya mal oluyor. Kayak merkezindeki gününüz 1000 liraya mal oluyor. Öyle kıyasladığınız zaman 5 yıl, 10 yıl, 7 yıl kullanacağınız bir kayak takımının gerçekten de maliyetleri çok düşük kalıyor bunun yanında. Kıyafet dediğimiz zaman
Yine kıyafette de sınırsız aslında. Yani bugün kotla, üzerinize giydiğiniz kazakla da kayak yapabilirsiniz. Yani kimse size niye böyle kayak yapıyorsunuz demez. O yüzden burada asıl bakmamız gereken, konuşmamız gereken doğru bir ekipmanla. Gerçekten rahat edeceğim, ıslanmayacağım, terimin dışarı atıldığı, kuru kalacağım bir ekipmanın maliyeti yaklaşık nelerdir diye konuşmamız lazım. O zaman da yine çok geniş bir bandımız var ama teknik ıslanmayacağımız, yani ben o sınırı kendim 10.000'e 10.000 diye koyuyorum. 10.000 milimetre su geçirmezlik seviyesi, 10.000 gram metrekare 24 saatte nefes alabilirlik seviyesi. Bunu ben kendim minimum kabul ediyorum. Bunun altını çünkü ıslanabilirsiniz ve kuru kalmazsınız. Teriniz içeride kalır. Kalır hatta büyük ihtimalle biraz aktif spor yapıyorsanız. Böyle bir seviyede işte mont, pantolon, etiket fiyatlarından outletlerimizde, SPX outletlerde çok daha makul fiyatlar, bunların üzerine inmiş fiyatlar buluyorsunuz ama 800 ile 1000 liralar aralığında mont pantolon diyorum. 1000 lira civarından başlıyor bir takım. İşte içliği dediğimiz zaman iyi bir içlik 100 liralar, 120 liralardan başlıyor. Kompresyon içliklere kadar 200 lira, 250 liralara kadar, 300 liralara kadar çıkıyor. Hakikaten çok sofistike bir içlik. Goggle dediğimiz zaman fiyatlarımız düzgün bir goggle 130-140 liradan başlıyor. Fiyatları yine yukarıya gidiyor. Kask dediğimiz zaman iyi bir kask, kafanızı gerçekten koyacak bir kask 200-230 liralardan başlıyor, yukarılara doğru gidiyor. Bunların size 3 aşağı 5 yukarı fikir vermesini umuyorum. Ama dediğim gibi buradaki ekipman çok geniş bir bant arasında. Ben size minimum gereken noktaları söyledim. Yani bu söylediğim başlangıç noktaları hakikaten gerçekten teknik ve keyif alacağınız ürünler ama bundan sonrası artık sizin bütçeniz ve keyfinizle alakalı bir konu. Ama biraz önce anlattıklarımdan anladığınız üzere ekipman aslında bir kere o parayı veriyorsunuz ve satın alıyorsunuz. Ondan sonra yıllarca kullanıyorsunuz. Ama kayak merkezine kalkıp gitmeniz, ulaşımınız, orada konaklamanız, günlük ski pasınız, bunlar hakikaten ucuz maliyetler değil. Bu tarafta özellikle gençlerin çok tercih ettiği bir şey var. Veya zamanı olmayanların, bazen kişinin bütçesi var ama zamanı yok. Günübirlik kayak turları var. Burada da bunu çok iyi yapan arkadaşlarımız var. Günübirlik sabahtan sizi alıyorlar İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den yok yanılmıyorsam, İstanbul'dan ve Ankara'dan ağırlıklı alıyorlar. Uludağ veya Kartalkaya götürüyorlar. Bütün gün kayağınızı yapıyorsunuz. Akşam otobüste dinlenerek, uyuyarak geliyorsunuz. Bu günlük 150-200 liraya ski pasınız, yemeğiniz, içmeniz, her şey dahil yapabileceğiniz bir alternatif. Evet, kayak veya snowboard yapmak ucuz mu? Kesinlikle değil. Neyle kıyaslıyoruz? Tenisle kıyaslıyoruz. Futbolla kıyaslıyoruz, voleybolla kıyaslıyoruz, koşmayla kıyaslıyoruz. Ayağınızı spor ayakkabınızı giyip çıkıp sokakta koşuyorsunuz. Bunlarla kıyasladığımızda kayak snowboard yapmak hakikaten pek ucuz değil, pahalı diyebiliriz. Ne kadar bir bütçe ayıracağınızın kararını siz vereceksiniz. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere.